Türk Dil Kurumu'na göre kreatif kelimesi dilimize İngilizceden geçmiştir ve yaratıcı anlamına gelmektedir. 1. Yaratma yeteneği olan. 2. Zeka, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan. Özellikle bu ikinci tanımı çok seviyorum ve biraz daha ileri giderek diyorum ki aslında yaratıcılık dediğimiz şey eski fikirler üzerinde yeni bağlantılar kurmaktır. Önceden var olan iki fikri önceden var olmayan biçimde bir araya getirmek. Yani kreatif olmak, yaratıcı düşünmek bir fikri ilk kez bulmak anlamına gelmiyor. Fikir noktalarını birleştirip yeni bir anlam ortaya koymak demek oluyor. Peki bugün neden böyle bir konu seçtim biliyor musunuz? Teknolojinin, yapay zekanın, belki de robotların dünyaya çok daha fazla hakim olacağı yakın gelecekte bizi biz yapan bu yeteneğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız için. 2020 yılında en çok aranan yeteneklerden biri kreativite olacak. Peki kreatif bir insan olmak için ne yapmak gerek? Bu soruya başka bir soruyla cevap vereyim. Kreatif bir insan deyince aklınıza nasıl bir şey geliyor? Benim aklımda daha çok şöyle bir şey var. Kreativite doğuştan istisnasız herkese verilen bir yetenek. Ve fakat biz büyüdükçe bu yeteneği kaybediyoruz ya da unutuyoruz. Yani sorulması gereken asıl soru kreatif olmak için değil, yeniden kreatif olmak için ne yapmak gerekir olmalı. Çünkü tüm çocuklar doğuştan ressamdır, müzisyendir, tasarımcıdır. Bütün dünyayı boyayacağım. Doğduğu dünyada bir sürü fikir görür ve bunları daha önce hiç kimsenin bilmediği bir şekilde korkusuzca birleştirir. Ama büyüdükçe o öyle olmaz, bu böyle yapılmaz, saçmalama ne biçim fikir bu böyle gibi telkinlerle içindeki o güzel yeteneği toprağa gömer. Noktaları görür ama birleştiremez. Connect the dots, la 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 la. Connect the dots, la 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 la. Hey! Dış etkilere, söylenenlere, her şeye rağmen bir grup çocuk da büyür ve kendi bildiğini okumaya devam ettiği için sanatçı olur ve onların birleştirdiği noktalarda sanat eserlerine dönüşür. Hiç inandırıcı gelmedi değil mi? O halde size bir hikaye anlatayım. NASA, yani şu bildiğiniz meşhur NASA, dünyanın en inovatif beyinlerini seçebilmek için bir yöntem ararken Doktor George Land diye birisine gelir ve der ki ya biz ne yapsak, ne etsek, nasıl bir test uygulasak da bu dünyanın en inovatif, en yaratıcı, en kreatif beyinlerini seçsek de işe alsak diye sorar. Doktor George da kreativite testi konusunda araştırmalar yapmaya başlar ve nihayet bu testi hazırlamayı da başarır. Sonra da çeşitli yaş gruplarından insanlara bu testi uygulamaya başlar. Açıkçası testin kendisinden çok onun ulaştığı sonuçlar benim ilgimi çekiyor. Bu sonuçlara göre yaşları ortalama 30 olan yetişkinlerden sadece %2'sinin hayal gücü, yaratıcılığı üst düzeyde. 280 bin kişi üzerinde uygulanmış bu test ve bunların içinde sadece %2'si kreatif çıkmış. Aynı test 15 yaşındakilere uygulandığında sonuç %12 olmuş. Sonra neden olmasın ki demişler ve testi 10 yaşındaki çocuklara uygulamışlar. Sonuç %30 olmuş. Yani 10 yaşındaki her 3 çocuktan biri kreatif. Ve dikkat, bu test NASA'nın işe alacağı mühendisleri ve bilim insanlarını seçmek için hazırlanmış ve yaşlar küçüldükçe sonuçlar daha da iyiye gidiyor. Madem öyle, biz bu testi battı balık yan gider 5 yaşındaki çocuklara da uygulayalım demişler. Sizce sonuç ne olmuş? Biraz düşünün bakalım. Hazır mısınız? 5 yaşındaki çocukların içinde kreatif bir zekaya sahip olanların oranı tam %98 çıkmış.
Bir dahaki sefere küçük kardeşiniz ya da çocuğunuz size ben astronot olmak istiyorum derse tabii ben de zamanında itfaiyeci olmak istiyordum zaten deyip geçiştirmeyin. Çünkü o çocuğun NASA'nın testinden geçme ihtimali sizinkinden çok daha fazla. Peki ne yapacağız? Özellikle benim gibi yaşını başına almış dostlarıma ya da genç arkadaşlarıma veya çocukluktan ergenliğe geçmiş olan kardeşlerime sesleniyorum. Bir zamanlar sahip olduğumuz fakat sonra toprağın derinliklerine gömdüğümüz kreatif yeteneklerimizi tekrar nasıl çıkartacağız? Altın madeni kadar kıymetli olan o kreativiteyi topraktan çıkartabilmek için önce pislikle, toz toprakla uğraşmayı göze almak gerekiyor. Buna hazır olun. Kirleneceksiniz. Bol miktarda çöp üreteceksiniz. Çöp gibi çizimler yapacaksınız. Kimsenin okumaya tenezzül etmeyeceği yazılar yazacaksınız. Belki çok amatör videolar çekeceksiniz ya da müzik yerine gürültü besteleyeceksiniz. Ama mutlaka bir şeyler yapacaksınız. Muhtemelen kötü olacak ilk yaptıklarınız. Kimseye kulak asmayıp devam edeceksiniz. Toz toprak bile olsa bir şeyler üretmeye. En sonunda bir de bakacaksınız ki ürettiğiniz onca tozun toprağın arasında parıldayan bir şeyler var. İşte o şey sizin kreatif yeteneklerinizi yani sizi siz yapan şeyleri kullanarak ürettiğiniz için altın değerinde. Yeniden kreatif olmak için ilk olarak her ne olursa olsun bir şeyler yapmaya başlayın. Kreatif düşünmek ve yaratıcı fikirler üretmek için ilham perisini beklememek lazım çünkü o peri sadece çalışanların kulağına bir şeyler fısıldar. Kreativite bir anda aklınıza gelen fikirlerden ibaret değildir, bir süreçtir. Hayal gücüne hayran kaldığınız, yaratıcı olduğunu düşündüğünüz insanların hayatlarına şöyle bir yakından bakın. Hiçbiri tesadüfen ve bir anda üretim yapmamıştır. Yıllarca düzenli olarak çalıştıktan sonra ortaya bir şeyler çıkarırlar. Yeniden kreatif olmak için sabırlı olun. Hele öyle banyoya girip de "Eureka!" diye bağıracağınız o anı hiç beklemeyin. Küçük de olsa bir adım atın. Hemen şimdi. Sonrasında sizin yalpalamanıza ve hatta düşmenize sebebiyet verecek olsa bile o adımı atın. Ve attığınız adımı tamamlayın. Başladığınız işi bitirin. Dediğim gibi bitirdiğiniz o iş başlangıçta size bir çöp gibi görünebilir. Muhtemelen de öyledir. Ama hiç yeni çizdiği bir resmi size gururla gösteren bir çocuğu görmediniz mi? Şimdi Susam Sokağı'nda oyun oynuyordu. Kurabiye arıyordu. Bakın gördüğünüz gibi. Çöp adamlarla dolu gibi görünüyor olabilir ama onun dipdiri hayal gücünde koskoca bir dünyayı resmetmiştir. Bakın. It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it? Yes, it is. What does it say to you? Ve en önemlisi başladığı işi bitirmiştir. Bunu herkese göstermekten de hiç çekinmez. İşte bu kadar cesur olmak lazım. It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void, with nothing but waste, horror and degradation forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos. Korkusuzca bitirdiğiniz o işi herkese göstermekten hiç çekinmeyin. Bunun için de iyi ki sosyal medya var. Artık herkese uygun bir mecra bulunabilir. Yazı yazanlara, tasarım yapanlara, müzik besteleyenlere, fotoğraf çekenlere. Kendinize uygun bir köşe bulun ve orada üretip paylaşın. Yeniden kreatif olmak için sizlere vereceğim 3. tavsiye, küçük adımlarla başlayıp başladığınız işi bitirin ve sonra herkesle paylaşın. Koyduğunuz tüm noktalar bir gün birleşecek ve o zaman siz kaybettiğiniz o kreatif ruhu tekrar bulmuş olacaksınız. Ve noktaları birleştirdiğinizde hayal gücünün bilgiden daha önemli olduğunu vurgulayan birine rastlayacaksınız ki o kişi çok doğru söylüyor. Yeniden kreatif olmak için noktaları birleştirin dedim ve 3 minik tavsiye verdim ya. Şimdi size son bir şey daha. Sunumlarını hep son bir şey daha diye bitiren birinden bir tavsiye. Teknoloji dünyasında yaratıcılık deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Steve Jobs, bir keresinde bir konuşmasında şunları söylemişti. İleriye bakarak yaşamınızın noktalarını birleştiremezsiniz. O noktaları ancak geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Bu yüzden
Noktaların gelecekte bir biçimde birleşeceğine inanmanız şimdiden gerekir. Bir şeylere inanmak, güvenmek zorundasınız. Kadere, yaşama, karmaya, her neye olursa bir şeye kesinlikle inanmalısınız. Bu yaklaşımım beni hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmadı. Yaşamımdaki tüm farklılıklar bu inançlarım nedeniyle gerçekleşti. Yani ne zannettin? Bütün dünyayı boyayacağım. Daha da kötüsü uzayı boyayacağım.